Tanrı dediğimizde aklımıza kim gelir? Her şeyi yaratan, kanunlar koyan, öfkelenen ama aynı zamanda merhamet eden eski ahitin Yehova'sı mı? Yoksa her şeyin ötesinde mutlak, saf, bilinç formundaki yüce varlık mı? Peki ya size bu ikisinin aynı Tanrı olmadığını söylesem? Ya size insanlık tarihinin en büyük sırrının, taptığımız yaratıcı Tanrı'nın aslında gerçek Tanrı olmadığını, aksine onun gücünü kıskanan, daha alt seviye, kusurlu ve cahil bir varlık olduğunu iddia eden kadim bir öğreti olduğunu söylesem, bu tarihin en büyük sapkınlığı olarak damgalanan Gnostiklerin inancıydı. Onlara göre iki Tanrı vardı. Biri Melkisedek'in hizmet ettiği o gizemli, en yüce olan, yani El Elyon. Diğeri ise bu dünyayı ve bizi yaratan ama kendisini tek Tanrı sanan kibirli mimar, yani Demiurge. Bugün sizlere 1945'te bir tesadüf eseri Mısır'da bulunan ve kilisenin yüzyıllarca yok etmeye çalıştığı o yasaklı Gnostik arşivlerin ve kitapların sırlarını aralayacağız. Hikayemizin ilk ipucu, daha önceki dosyalarımızdan birinde Melkisedek konusunda gizli. Hatırlayın, İbrahim peygamber kendi tanrısı Yehova'ya inanmasına rağmen kendisinden daha üstün bir rahip olan Melkisedek'e ondalık vererek onu kutsamıştı. Melkisedek ise Yehova'nın değil, çok daha kadim ve evrensel bir tanrının, yani El Elyon'un, en yüce olan tanrının rahibiydi. Bu basit detay aslında inanılmaz bir sırrı barındırır. Kutsal metinlerin içinde bile ilahi varlıklar arasında bir hiyerarşi olduğuna, farklı peygamberlerin farklı tanrılara hizmet ettiğine ve İbrahim'in tanrısının her zaman en tepedeki varlık olmayabileceğine dair bir ipucu vardır. El Elyon, daha kişisel, daha müdahaleci olan Yehova'nın aksine daha uzak, daha kapsayıcı, evrensel bir yüce varlık profilidir. Gnostiklerin bahsettiği gerçek Tanrı'ya ait ilk fısıltılar bunlardı. Bu fısıltılar 1945'te Mısır'ın Nag Hammadi kasabasında bulunan mühürlü testilerle bir çığlığa dönüştü. O testilerin içinden Gnostiklerin kendi elinden çıkma 52 farklı kutsal metin, yani kayıp İncil'ler çıktı. Bu metinler, evrenin yaratılışına dair bildiğimiz her şeyi altüst eden şok edici bir kozmoloji anlatıyordu. Gnostiklere göre her şeyin ötesinde mutlak mükemmel bir gerçek Tanrı'nın bulunduğu Pleroma, yani ışık alemi vardır. Bu gerçek Tanrı maddi dünyayı yaratmamıştır. Ondan çıkan ilahi güçlerden biri olan Sofia, yani bilgelik, bir hata yaparak tek başına bir varlık yaratır. İşte bu varlık Demiurge'dur. O, annesinin ilahi ışığından yoksun, eksik, kusurlu ve cahil bir varlıktır. Kendi yarattığı bu maddi evrende kendisinden başka bir güç olmadığını sanarak kibre kapılır ve "Ben tek Tanrıyım, benden başka Tanrı yoktur" der. Kendisine yardım etmeleri için de Arkonlar adını verdiği bu hapishane dünyanın gardiyanları olan bir grup yönetici varlık yaratır. Gnostiklere göre bizim içinde yaşadığımız bu sistem, işte bu sahte tanrı ve onun gardiyanlarının eseridir. Gnostiklerin bu inanılmaz iddiası bir hezeyan mıydı, yoksa kanıtları bizzat Demiurge'un kendi kutsal kitabının, yani Eski Ahit'in içinde mi gizliydi? Gelin Gnostik bir dedektif gibi metinleri okuyalım. Birinci kanıt, kozmik kıskançlık. 10 emirin en başında ne yazar? "Benden başka tanrın olmayacak, çünkü ben, Rab, kıskanç bir tanrıyım." Gnostikler sorar, sonsuz, mükemmel ve her şeyin kaynağı olan bir varlık neden küçücük bir gezegendeki kullarının başka bir şeye inanmasını kıskansın? Bu duygu, mükemmelliğin değil, ancak güvensizliğin ve eksikliğin bir işaretidir. Bu, Demiurge'un kibiridir. İkinci kanıt, yaratılış pişmanlığı ve tufan. Yaratılış kitabı, Rab, yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı der ve tüm canlıları bir tufanla yok etmeye karar verir. Bir an düşünün, her şeyi bilen, sonsuz bilgeliğe sahip bir varlık, yaptığı bir işten nasıl pişman olabilir? Bu, ancak planı yanlış giden, öfke krizi geçiren kusurlu bir mimarın, yani Demiurge'un tepkisidir. Üçüncü kanıt, İbrahim'in iman testi. Tanrı, en sadık kulu İbrahim'den tek oğlunu kurban etmesini ister. Bu, geleneksel olarak büyük bir iman testi olarak görülür. Ama Gnostik bir gözle bakıldığında bu bir iman testi değil, bir itaat testidir. Bu, "Benim için en değerli varlığını bile sorgusuzca yok edebilir misin?" diye soran bir tiranın, Demiurge'un zalimce bir güç gösterisidir. Gerçek Tanrı, sevgiyi kanla test etmez.
Gnostiklerin en sarsıcı yorumu ise insanlığın başlangıcına, cennet bahçesine aittir. Bize anlatılan hikayede yılan, insanlığı kandıran şeytandır. Peki ya gerçek tam tersi ise? Gnostik metinlere göre o bahçedeki yılan şeytan değildir. O, insanlığın içindeki ilahi kıvılcımı fark eden Sofia'nın, bilgelik veya onun bir elçisinin ta kendisidir. O, Adem ile Havva'yı kandırmaya değil, onları uyandırmaya gelmiştir. Onların Demiurg'un yarattığı bu güzel ama cahil bırakıldıkları altın kafesten kurtulmalarını istemiştir. Yılan onlara, bu meyveyi yerseniz gözleriniz açılır ve onun gibi iyiyi ve kötüyü bilerek tanrılar gibi olursunuz der. Gnostiklere göre bu bir yalan değil, gerçeğin fısıltısıdır. Amaç onların gnosis'e yani kim olduklarının bilgisine ulaşmalarıdır. Peki onları yasaklayan kim? Demiurg. Çünkü o, kölelerinin uyanmasından, gerçeği görmesinden ve bu maddi hapishaneden kaçmasından ölesiye korkmaktadır. Onları cennetten kovması aslında bir ceza değil, onların bilgiden, aydınlanmadan ve tanrılaşma potansiyelinden uzaklaştırılmasıdır. Bu hikayede kötü olan, bilgiyi sunan yılan değil, bilgiyi yasaklayan gardiyan Demiurge'dur. İşte şimdi tüm noktaları birleştiriyoruz. Gnostiklerin anlattığı bu kozmik dram, Sümer tabletlerindeki Anunnaki hikayeleriyle bir araya geldiğinde ortaya tesadüf denilemeyecek kadar net bir şifre çıkıyor. Gnostiklerin bahsettiği her şeyin ötesindeki gerçek tanrı, yani El Elyon, Sümer'deki en yüce gök tanrısı Anu'ya karşılık gelir. Dünyevi işlere karışmayan uzak bir güç. Gnostiklerin anlattığı sahte yaratıcı, kıskanç, kanun koyucu ve insanlığı cahil bırakmak isteyen Demiurge ise dünyadaki Anunnaki komutanı olan, insanlığın gelişmesine sürekli karşı çıkan ve onları tufanla yok etmeye çalışan Enlil'in karakter tanımının birebir aynısıdır. Gnostiklerin insanlığa bilgiyi ve kurtuluşu getiren Sofia veya yılan figürü ise babası Enlil'e karşı gelerek insanlığa bilgiyi ve medeniyeti öğreten Enki'den başkası değildir. Bizim tezimiz şudur: Gnostisizm, felsefi bir akım olmanın ötesinde insanlığın gerçek kökenine dair kadim bilgiyi koruyan son kale olabilir. Onlar, gezegenimize müdahale eden, bizi genetik olarak tasarlayan ve yöneten varlıkların evrenin mutlak yaratıcısı olmadığını, aksine kendilerinin de hırsları, kusurları ve ajandaları olan güçlü yöneticiler olduğunu anlamışlardı. Ortodoks dinlerin bu öğretiyi sapkınlık olarak yok etmesinin sebebi de budur. Çünkü bu gerçek, tüm gücünü dayandırdığı yaratıcı tanrı kültünün aslında kime hizmet ettiğini ortaya çıkaracaktı. Bu, bizim gnostik metinleri ve antik mitleri birleştirerek vardığımız sonuç, insanlığın binlerce yıldır süren kozmik bir velayet savaşının ortasında kalmış olabileceği. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eski ahitin tanrısı, gerçekten de gnostiklerin iddia ettiği gibi kusurlu bir ara tanrı olabilir mi? Cennet bahçesindeki yılan aslında insanlığın ilk kurtarıcısı mıydı? Ve Gnostikler, Anunnakilerin gerçek hikayesini anlatan son gizli cemiyet miydi? Bu sarsıcı konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Tanrı kavramının ardındaki en büyük sırrı araştırdığımız bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bazen en büyük gerçekler en sapkın ilan edilen fikirlerde gizlidir. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.